Merhaba. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en eski ve gizemli pratiklerinden biri olan şamanizmin derin dünyasına yolculuk yapacağız. İnsanlar neden doğanın bilinmez güçlerini, hastalıkları ve ölümü ritüellerle kontrol etmeye çalışmış? Şamanların rolleri sadece doğaüstü inanışlarla mı sınırlıydı? Yoksa onlar erken toplumlarda sosyal ve psikolojik dengeyi sağlayan fonksiyonel birer mekanizma mıydı? Peki günümüz İslam ve Türk kültürlerinde hala varlığını sürdüren gizli şamanik katmanlar neyi gösteriyor? Bu videoda şamanizmin nasıl ortaya çıktığını, zamanla nasıl dönüştüğünü ve dini ritüellerin sosyal psikolojik işlevleriyle nasıl iç içe geçtiğini bilimsel ve tarihsel kanıtlarla keşfedeceksiniz. Şamanizm nedir? Neden herkes şaman olamazdı? Şamanizm, popüler kültürde ve yüzeysel anlatılarda sıkça sunulduğu biçimiyle tek bir kutsal metne, sabit dogmalara ya da merkezi bir ruhban sınıfına sahip klasik bir din değildir. Modern antropoloji ve dinler tarihi bu olguyu, kökeni insan bilincinin sınır deneyimlerine uzanan rüya, trans, ritüel ve sembolik anlatılar etrafında şekillenen karmaşık bir manevi pratikler bütünü olarak tanımlar. Mircea Eliade, Olke Hütkrantz, Michael James Winkelmann ve Daniel N. Noel gibi araştırmacıların çalışmaları, şamanizmin Sibirya'dan Orta Asya'ya, Amerika kıtasından Arktik bölgelere kadar geniş bir coğrafyada ortaya çıkan, kültürel olarak çeşitlilik gösterse de işlevsel açıdan büyük ölçüde benzeşen evrensel bir ritüel sistemi olduğunu ortaya koymuştur. Bu sistemin merkezinde yer alan şaman figürü, sıradan bir din görevlisi, büyücü ya da falcıdan açık biçimde ayrılır. Şamanı tanımlayan temel nitelik, bilimsel literatürde değiştirilmiş bilinç halleri olarak adlandırılan trans, ekstaz ve disosyatif durumlara bilinçli, kontrollü ve amaçlı biçimde girebilme yeteneğidir. Ancak bu deneyimler modern bireysel mistisizm anlayışında olduğu gibi kişisel bir aydınlanma ya da haz arayışına yönelik değildir. Antropolojik veriler açıkça göstermektedir ki şamanın işlevi bireysel değil, kolektiftir. Şaman, hastalıkların iyileştirilmesi, av ve bereket ritüellerinin yürütülmesi, toplumsal krizlerin ve korkuların yönetilmesi, kozmik ve sosyal dengenin korunması gibi hayati görevler üstlenen, topluluk adına iş gören bir sosyal aktördür. Başka bir deyişle, şaman, bireysel inançların değil, toplumsal ihtiyaçların ürettiği işlevsel bir figürdür. Şaman kavramının kökeni çoğunlukla Evenki, Tunguz dillerindeki bilmek, görmek ve özel idrak anlamlarıyla ilişkilendirilir. Bu etimolojik bağ, şamanlığın bir meslekten çok belirli bir algı ve bilinç konumunu ifade ettiğini gösterir. Nitekim antropolojik bulgular, şamanlığın neredeyse hiçbir kültürde bireyin kendi isteğiyle seçtiği planlı bir kariyer yolu olmadığını ortaya koymaktadır. Şamanlığa giden yol genellikle başlangıç hastalığı ya da inisiyasyon krizi olarak tanımlanan, bireyin kontrolü dışında gelişen ağır psikolojik ve bedensel sarsıntılarla başlar. Mircea Eliade'nin ritüel inisiyasyon krizi olarak kavramsallaştırdığı bu süreçte adaylar, uzun süreli hastalıklar, bilinç parçalanmaları, yoğun kabuslar, işitsel ve görsel halüsinasyonlar yaşar. Bu deneyimler çoğu kültürde sembolik bir ölüm ve yeniden doğuş anlatısıyla ifade edilir. Aday, vizyonlarında bedeninin ruhlar tarafından parçalandığını, kemiklerinin ayrılıp temizlendiğini ve ardından yeniden birleştirildiğini görür. Bu anlatı eski sosyal kimliğin yıkılışını ve bireyin artık toplum adına ruhsal bir işlev üstlenecek yeni bir role geçişini simgeler. Dolayısıyla şamanlık, genetik bir ayrıcalıktan çok kültürel olarak anlamlandırılmış derin bir psikolojik dönüşüm sürecidir. Şimdi yeni bir konuya geçelim. Şamanlar gerçekten eşcinsel miydi, yoksa bu sadece modern bir yanlış okuma mı? Antropoloji ve tarih bize bu iddianın nereden çıktığını ve ne kadarının gerçek olduğunu söylüyor. Bu dönüşüm, şamanın sosyal konumuna da yansır ve bizi şamanizmle ilgili modern dünyada en çok çarpıtılan konulardan birine götürür. Antropolojide sıklıkla yanlış bir biçimde şamanlar eşcinseldir şeklinde basitleştirilen bu mesele, gerçekte cinsel yönelimle değil, norm dışılık ve sembolik sınır ihlaliyle ilgilidir. Geleneksel toplumlarda şaman zaten başlı başına tehlikeli ve belirsiz bir konumu temsil eder. Bu nedenle toplum, gündelik sosyal, davranışsal veya toplumsal cinsiyet normlarına tam olarak uymayan, yani zaten eşikte duran bireyleri bu role daha uygun görmüştür.
Sibirya halkları arasında özellikle Yakut ve Evenk topluluklarında yapılan etnografik çalışmalar ne tam erkek ne de tam kadın kategorisine sığan ya da davranışsal olarak sıradan sosyal kalıpların dışında kalan kişilerin sıklıkla şamanlığa yönlendirildiğini göstermektedir. Bu bireyler ruhlar dünyası ile insanlar dünyası arasında aracılık eden figürler olarak algılanmış, sosyal belirsizlikleri kozmolojik aracılık işleviyle örtüşmüştür. Kuzey Amerika yerli kültürlerindeki Two Spirit kavramı da bu düşünce biçiminin açık bir örneğidir. Bu kavram modern kimlik siyasetinin ürünü değil, kadim bir kozmolojik anlayışın ifadesidir. Hem eril hem dişil nitelikleri bünyesinde taşıdığına inanılan bu kişiler, sıradan sosyal rollerin ötesinde iki alanı birden temsil edebilen eşik varlıklar olarak görünmüştür. Benzer şekilde Endonezya'daki Bugis toplumunda Bisu rahipleri, beşli toplumsal cinsiyet sisteminin hiçbirine tam olarak uymayan fakat hepsini kısmen bünyesinde barındıran kutsal figürlerdir. Ritüel liderliğin yalnızca Bisulara ait olması, kozmik dengenin ancak içsel çelişkileri bir arada taşıyabilen bireyler tarafından korunabileceği inancına dayanır. Amazon havzasından Orta Asya'ya kadar pek çok kültürde benzer bir örüntü gözlemlenir. Toplumun merkezinde yer almayan, sosyal ve davranışsal açıdan sınırda duran bireyler tam da bu marjinal konumları nedeniyle trans, ruh çağırma ve şifa ritüelleri için en uygun adaylar olarak kabul edilmiştir. Çünkü şamanlık sıradan bir sosyal yükseliş değil, psikolojik olarak yıpratıcı, riskli ve ağır sorumluluklar içeren bir roldür. Bu durumun kuramsal açıklaması antropolog Victor Turner'ın liminalite kavramında yatar. Liminal varlık ne eski statüsüne aittir ne de yeni statüsüne. O arada kalmış bir geçiş figürüdür. Şaman da tam olarak böyledir. Mircea Eliade'nin vurguladığı gibi kutsal olan her zaman tehlikelidir. Kuralları bozar, sınırları aşar. Roberte Hamayon ise bu süreci toplumsal bir mekanizma olarak açıklar. Toplum, tehlikeli olan kutsallığı merkeze değil, zaten normların kıyısında duran bireylere emanet ederek hem riski kontrol altına alır hem de bu bireyleri işlevsel bir role dönüştürür. Şimdi şamanizmin ortaya çıkışına geçelim. Şamanizmin ortaya çıkmasına neden olan faktörler nelerdi? İnsanların doğa karşısındaki çaresizliği, hastalık, ölüm ve bilinmeyenle yüzleşmesi bu inanç sistemini nasıl şekillendirdi? Şamanizmin kökenini açıklarken onu ne doğaüstü bir vahiy ne de rastlantısal bir kültürel fantezi olarak sunmak bilimsel açıdan sağlam bir temele dayanmaz. Modern antropoloji ve bilişsel bilimler şamanizmi insan türünün somut tarihsel ve ekolojik koşullar içinde şekillendirdiği uyumsal bir ritüel mekanizması olarak tanımlar. Bu yaklaşım 20. yüzyılın ortalarından itibaren dinler tarihçisi Mircea Eliade, etnograf Åke Hultkrantz ve halk bilimci Ivar Paulson, daha sonraki aşamada ise antropolog Michael James Winkelmann ve din antropoloğu Holger Sitki tarafından sistematik bir bilimsel çerçeveye oturtulmuştur. Tarihsel açıdan bakıldığında şamanizmin kökleri esas olarak avcı toplayıcı yaşam tarzının hakim olduğu üst paleolitik döneme kadar uzanır. Bilişsel arkeoloji alanında çalışan İngiliz araştırmacı Stephen Mitton, bu dönemde insan bilincinin sembolik düşünce, mitolojik izahat ve ritüel davranış üretme kapasitesine hali hazırda erişmiş olduğunu göstermektedir. Ancak aynı zamanda insan, doğa olaylarını rasyonel neden-sonuç ilişkileriyle açıklayabilecek bilimsel bilgiden yoksundu. Avın başarısız geçmesi, hastalıklar, doğum ve ölüm gibi olaylar doğrudan hayati risk taşıyordu. Bu belirsiz ve tehlikeli ortamda şamanizm, insanın kontrolsüz görünen gerçekliği sembolik yollarla denetim altına alma girişimi olarak ortaya çıkmıştır. Dinler tarihçisi Mircea Eliade bu süreci şamanizmi kozmosla ilişki kurmaya hizmet eden bir ritüel teknolojisi olarak betimleyerek açıklar. Ona göre şamanik pratikler, ilkel insan için kaosta yaşamanın ve onu anlamlandırmanın temel araçlarından biriydi. Bu aşamada şamanizm ne sistemli bir teoloji ne de kurumsal bir din biçimiydi. O, somut sorunlara odaklanmış, durumsal ve işlevsel ritüel cevaplar bütünüydü. Tarihsel gelişim süreci ilerledikçe bu ritüel mekanizmalar daha karmaşık dini yapıların oluşması için zemin hazırlamıştır. Şamanizmin şekillenmesinde sosyal ihtiyaçlar da belirleyici bir rol oynamıştır.
Fransız sosyolog Émile Durkheim doğrudan şamanizm üzerine çalışmamış olsa da dinin temel işlevini sosyal bağları güçlendirmek olarak açıklayan teorisi şamanizme tam anlamıyla uygulanabilmektedir. Şamanik ritüeller bireysel mistik deneyimler değil, kolektif katılımla icra edilen kamusal olaylardı. Antropologlar Michael James Winkelmann ve Andrei A. Znamensky, şamanın rolünün yalnızca hastalıkların iyileştirilmesiyle sınırlı kalmadığını göstermektedir. Şaman topluluk içinde korku ve belirsizliği yönetiyor, kolektif travmaları sembolik olarak işliyor ve sosyal düzeni koruyan manevi ve psikolojik bir otorite işlevi görüyordu. Bu bakımdan şamanizm erken dönem toplumlarda psikolojik istikrarı ve sosyal entegrasyonu sağlayan bir mekanizma rolü oynamıştır. Modern terminolojiyle ifade edersek şaman hem terapötik hem de normatif işleve sahip sosyal bir figürdü. Modern bilişsel antropoloji ise şamanizmin doğuşunu insan beyninin yapısal imkanları ile ilişkilendirir. Özellikle Michael James Winkelmann bu alanda köklü bir teorik model öne sürmüştür. Onun araştırmalarına göre şamanik trans halleri beyinde bütünleştirici bir bilinç modunu aktive eder. Bu esnada limbik sistem, beyin sapı ve ön alın lobları arasında senkronize bir nöral faaliyet oluşur. Ritmik davul sesleri, tekrarlanan hareketler, kontrollü nefes teknikleri ve duysal izolasyon beyinde nörofizyolojik değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler görsel imgeler, zaman ve mekan algısının kaybolması ve ruh yolculuğu olarak betimlenen deneyimler yaratır. Bilişsel bilim açısından bu haller doğaüstü değildir. Bunlar insan beyninin doğal potansiyelinin kültürel olarak yönlendirilmesi sonucunda ortaya çıkar. Antropolog Holger Sitki bu noktada önemli bir hususu özellikle vurgular. Şamanizm patolojik bir psikoz biçimi değildir. Aksine şamanik translar kültür tarafından denetlenen, yapılandırılmış ve sosyal açıdan faydalı bilinç hallerini temsil eder. İşte bu özellik şamanizmi rastgele halüsinasyonlardan ve bireysel ruhsal bozukluklardan ayırır. Yeni bir soruya geçelim. Antropoloji, şamanizmin varlığını hangi temellere dayanarak tartışmasız kabul ediyor? Araştırmalar, kültürel kalıplar ve ritüel uygulamalar bize bu inanışın nasıl köklendiğini gösteriyor. Antropolojinin şamanizmin varlığını tartışmasız biçimde kabul etmesinin temel nedeni bu olguyu ideolojik ya da metafizik bir iddia olarak değil, doğrudan ampirik gözleme dayalı bir araştırma nesnesi olarak ele almasıdır. Antropoloji açısından mesele, şamanizme inanılıp inanılmadığı değildir. Asıl soru, onun nerede, hangi koşullar altında, hangi işlevleri yerine getirdiğidir. Bu yaklaşım, şamanizmi mitolojik anlatılar veya soyut inançlar düzeyinden çıkararak somut sosyal ilişkiler, ritüel pratikler ve kolektif işlevler çerçevesinde değerlendirilen bir kültürel fenomen haline getirir. Bu nedenle şamanizmin varlığı antropoloji için teorik bir tartışma konusu değil, sahada belgelenmiş bir olgudur. Antropolojik metodolojinin temelini oluşturan saha araştırmaları, şamanizmi insanlık tarihinin en yoğun biçimde gözlemlenmiş ritüel sistemlerinden biri haline getirmiştir. İsveçli etnograf Åke Hultkrantz ile Fransız antropolog Robert Hamayo'nun Sibirya ve Orta Asya halkları arasında yürüttükleri uzun süreli alan çalışmalarında şamanın topluluk içindeki işlevi doğrudan gözlemlenmiş ve ayrıntılı biçimde kayıt altına alınmıştır. Evenkler, buryatlar ve tuvalar arasında şaman, değişmiş bilinç durumuna girerek hastalığı yalnızca bedensel bir bozukluk olarak değil, bozulan kozmik ve toplumsal dengenin bir sonucu olarak yorumlar. Bu çerçevede icra edilen ritüeller, bireysel ve rastlantısal eylemler değil, toplum tarafından tanınan, belirli bir sembolik dile, düzenli bir yapıya ve kolektif meşruiyete sahip kamusal pratiklerdir. Antropoloji açısından belirleyici olan nokta da budur. Şaman, özel bir mistik deneyim yaşayan izole bir birey değil, topluluk tarafından tanınan ve işlevsel bir rol üstlenen sosyal bir aktördür. Şamanizmin varlığını tartışmasız kılan en önemli etkenlerden biri, tarihsel veya kültürel açıdan birbiriyle bağlantısı bulunmayan toplumlarda benzer yapılarla ortaya çıkmasıdır.
Amerikalı antropolog Sherry Ortner ile bilişsel antropolog Michael James Winkelmann, Amazon havzasındaki Shipibo ve Tucano toplulukları ile Arktik bölgede yaşayan Inuit gruplarını karşılaştırdıklarında çekirdek unsurların büyük ölçüde örtüştüğünü ortaya koymuşlardır. Ritmik sesler ve tekrarlayıcı hareketlerle trans durumuna geçiş, ruhsal yolculuk anlatıları, hastalığın ruhsal nedenlerle açıklanması ve şamanın topluluk tarafından resmi bir statüye sahip olması bu farklı coğrafyalarda ortak biçimde görülmektedir. Bu gruplar arasında dilsel, tarihsel ya da coğrafi bir temas bulunmamasına rağmen yapısal benzerlik son derece açıktır. Antropoloji bu durumu rastlantıyla ya da basit bir kültürel aktarım süreciyle açıklamaz. Bunun yerine benzer varoluşsal koşullarla karşılaşan insan topluluklarının benzer ritüel çözümler üretme eğilimine dikkat çeker. Din antropoloğu Håkan Rydving'in farklı kıtalarda yer alan 47 ayrı topluluk üzerinde yürüttüğü karşılaştırmalı çalışmalar, şamanizmin temel işlevsel unsurlarını sistematik biçimde ortaya koymuştur. Bu araştırmalar, biçimlerin kültürden kültüre değiştiğini ancak şamanın üstlendiği ana işlevlerin büyük ölçüde sabit kaldığını göstermektedir. Afrika'daki San yani Buşman topluluklarında bu işlevler trans dansları yoluyla yerine getirilirken, Doğu Sibirya'daki Evenklerde Dabuda eşliğinde gerçekleşen vizyon deneyimleriyle, Kuzey Amerika'daki Lakota topluluklarında ise ruh rehberliği kavramı etrafında ifade edilir. Her durumda şaman korkuyu yönetir, hastalığı anlamlandırır ve topluluk içinde psikolojik dengeyi koruyan bir rol üstlenir. Bu denli sistemli ve yaygın bir örtüşme, şamanizmi yerel bir mitler bütünü olmaktan çıkarıp işlevsel ve evrensel bir model olarak konumlandırır. Şamanizmin varlığına ilişkin kanıtlar yalnızca çağdaş gözlemlerle sınırlı değildir. Bilişsel arkeolog Stephen Mitton ile arkeolog Henry Paul Frankfurt'un üst paleolitik döneme ait mağara resimleri ve arkeolojik buluntular üzerine yaptıkları analizler, yarı insan, yarı hayvan figürlerinin, maskeleri anımsatan tasvirlerin ve ritmik çalgılara benzeyen nesnelerin, şamanik davranışların erken izlerini taşıdığını göstermektedir. Bu imgeler, mitolojik hikayelerin soyut betimlemeleri değil, belirli ritüel pratiklerin görsel yansımalarıdır. Arkeolojik veriler, şamanizmin yalnızca anlatılan bir inanç sistemi değil, tarihsel olarak gerçekten uygulanmış bir pratikler bütünü olduğunu ortaya koymaktadır. Şimdi modern döneme geçelim. Hangi topluluklar günümüzde şamanik pratikleri sürdürüyor? Gelenekler, ritüeller ve kültürel miras modern dünyada nasıl yaşatılıyor? Birlikte keşfedelim. Modern antropolojide şamanizm yalnızca arkaik inançların kalıntısı ya da folklorik bir unsur olarak değil, günümüzde de belirli toplulukların sosyal, psikolojik ve kültürel yaşamında etkin rol oynayan işlevsel bir pratik sistem olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım bireysel izlenimlere ya da romantize edilmiş tasavvurlara değil, uzun soluklu saha araştırmalarına, doğrudan gözleme dayalı etnografik kayıtlara ve karşılaştırmalı analizlere dayanır. Bu nedenle çağdaş dönemde şamanik pratikleri koruyan topluluklar antropoloji açısından geçmişten kalan izler olarak değil, yaşayan kültürel mekanizmalar olarak değerlendirilir. Sibirya ve Orta Asya bölgesi bu bağlamda en kapsamlı ve sistematik biçimde belgelenmiş alanlardan biridir. İsveçli antropolog Åke Hultkrantz, Fransız etnolog Roberte Hamayon ve Amerikalı araştırmacı Michael James Winkelmann'ın Evenkiler, Buryatlar ve Tuvalar arasında onlarca yıl süren saha çalışmaları, şamanların bu toplumlarda yalnızca ritüel icracıları olmadığını açık biçimde ortaya koymuştur. Şamanlar, hastalıkların teşhisi ve tedavisi, insan-doğa ilişkilerinin düzenlenmesi, kolektif korku ve kriz durumlarının yönetilmesi gibi işlevleri yerine getiren merkezi sosyal figürlerdir. Trans halleri, ritmik davul sesleri, özel giysiler ve maskeler rastlantısal unsurlar değil, kültürel olarak kodlanmış, kuşaktan kuşağa aktarılan pratik mekanizmalardır. Benzer bir yapının Himalaya bölgesinde de sürdüğü görülmektedir. Nepal'de Tamang, Sherpa ve Jakri geleneklerini inceleyen Håkan Rydving ile Amerikalı antropolog Holger Sidki, bu topluluklarda şamanın tıbbi, dini ve sosyal alanlar arasında kesin sınırlar tanımayan bir figür olduğunu göstermektedir.
Hastalıklar yalnızca biyolojik bir bozukluk olarak değil, kozmik dengenin bozulması şeklinde yorumlanır. Tedavi süreci ise ritüel, trans ve kolektif katılım üzerinden yürütülür. Bu yaklaşım modern tıpla doğrudan rekabet etme iddiasını taşımaz. Ancak topluluğun kendi iç mantığı ve psikolojik ihtiyaçları çerçevesinde işlevsel bir sistem olarak varlığını sürdürür. Amazon havzasında yaşayan Shipibo ve Tucano toplulukları ise şamanizmin farklı ekolojik ve kültürel bağlamlarda nasıl devam ettiğini gösteren önemli örnekler sunar. Amerikalı antropolog Michael Harner ve Britanyalı araştırmacı Jeremy Narby'nin saha çalışmaları, ayahuasca ritüellerinin bu toplumlarda yalnızca mistik deneyimlerden ibaret olmadığını ortaya koymuştur. Bu ritüeller, kolektif belleğin korunması, sosyal travmaların işlenmesi ve bireysel psikolojik durumun düzenlenmesi gibi işlevler üstlenir. Burada şamanik bilgi, soyut bir metafizik söylem değil, gündelik yaşamın içinde aktif olarak işleyen pratik bir sistemdir. Afrika kıtasında, özellikle Güney Afrika'da yaşayan San, Bushman toplulukları da modern dönemde şamanik trans geleneklerini sürdüren toplumlar arasında yer alır. Fransız etnolog Jean Guyard ve Amerikalı filozof Hilde Heine tarafından belgelenen trans dansları ve terapötik ritüeller bu pratiklerde asıl amacın bireysel ekstazdan ziyade grup içi duygusal dengenin yeniden tesis edilmesi olduğunu göstermektedir. Ritüellere tüm topluluğun katılması, sosyal bağlılığı güçlendiren somut bir mekanizma haline gelir. Şamanizmin dönüşüme uğramış biçimleri Doğu Asya'da, özellikle Moğolistan ve Kore'de, Kuzey Amerika'da Inuit ve Lakota toplulukları arasında ve Avustralya aborjinlerinde de gözlemlenmektedir. Rumen dinler tarihçisi Mircea Eliade ile Oke Hultkranz'ın karşılaştırmalı çalışmaları, coğrafi ve tarihsel bir bağ bulunmamasına rağmen şamanın temel işlevsel rolünün her yerde aynı mantık üzerine kurulduğunu ortaya koyar. Trans aracılığıyla simgesel kozmosa temas, topluluk içinde psikolojik dengenin korunması ve kolektif refahın sağlanması. Şimdi biraz daha derinlere inelim. Modern İbrahimi dinlerde, özellikle İslam'da gizli şamanik katmanlar ve bunların Türk toplumu üzerindeki etkisi neler? Tarih ve kültürel etkileşimler bu mistik izlerin nasıl günümüze ulaştığını gösteriyor. Şamanizmin etkisi güncel antropolojik literatürde artık yalnızca ilkel inançların kalıntısı olarak değil, farklı kültürel sistemlerin karşılaşması ve birbirine uyum sağlaması sürecinde ortaya çıkan süreklilik arz eden bir yapı olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede modern İbrahimi dinlerde, özellikle de İslam'ın tarihsel ve kültürel formlarında gözlemlenen bazı ritüel, sembol ve davranış kalıpları basit ya da rastlantısal benzerlikler şeklinde değil, kültürel dönüşüm ve asimilasyon süreçlerinin sonucu olarak analiz edilmektedir. Burada tartışılan husus, teolojik içerik değil, dini pratiklerin taşıdığı sosyal ve psikolojik işlevleri muhafaza eden derin kültürel katmanlardır. Amerikalı antropolog Michael James Winkelmann ile İsveçli dinler tarihçisi Håkan Rydving'in Orta Asya Türk ve Moğol toplulukları üzerine yürüttükleri karşılaştırmalı çalışmalar, İslam'ın bu coğrafyalarda yayılması sürecinde mevcut şamanik dünya tasavvurunun bütünüyle ortadan kalkmadığını, aksine yeni dini çerçeve içinde yeniden biçimlendiğini ortaya koymaktadır. Bu süreç klasik anlamda bir din değiştirme modeliyle değil, kültürel sentez mekanizmasıyla açıklanmaktadır. Başka bir ifadeyle eski ritüeller tamamen iptal edilmemiş, onların simgesel anlamları dönüştürülmüş, buna karşılık işlevsel rolleri büyük ölçüde korunmuştur. Bu sentezin en belirgin biçimde gözlemlendiği alanlardan biri İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuf geleneğidir. Mevlevi tarikatındaki sema ayini, ritmik hareket, müzik ve sürekli dönüş aracılığıyla bilincin değişmiş haline ulaşmayı hedefler. Oke Hultkrantz bu tür ritüelleri şamanik trans pratikleriyle karşılaştırarak ritim, tekrarlayan hareket ve müziğin insan beyninde benzer nörobilişsel süreçleri harekete geçirdiğini vurgular. Burada belirleyici olan ayinin dini içeriği değil, insan psikolojisi üzerindeki etki mekanizmasıdır. Bu mekanizma ise yapısal açıdan şamanik ritüellerle açık bir paralellik sergiler. Türk topluluklarında İslam öncesinde mevcut olan Tengri yani gök tanrı inancı ile dağ, su ve ağaç kültleri de bu dönüşümün temel katmanlarını oluşturur.
Rumen dinler tarihçisi Mircea Eliade ve Fransız etnolog Robert Hamayon bu unsurların İslamlaşma sürecinden sonra tamamen ortadan kalkmadığını, aksine veli kültü, kutsal mekan anlayışı ve halk inançları içinde yaşamaya devam ettiğini göstermiştir. Dağ zirvelerinde yer alan türbeler, kutsallık atfedilen ağaçlar ve sular, bilimsel açıdan şamanik kozmolojinin tek tanrılı bir çerçeveye uyarlanmış biçimleri olarak yorumlanmaktadır. Defin ve yas ritüelleri bu kültürel sürekliliğin daha somut örneklerini sunar. 7 gün, 40 gün ve yıl dönümü törenleriyle ruhun yolculuğu ve korunmasına ilişkin inançlar Türk topluluklarında İslam öncesinde de mevcuttu. Fransız arkeolog Henry Paul Frankfurt ile Amerikalı tarihçi Andrei Alekseyevich Znamensky bu uygulamaların şamanik ölüm anlayışına dayandığını ve daha sonra İslami terminolojiyle yeniden ifade edildiğini ortaya koymaktadır. Bu ritüellerin temel işlevi metafizik iddialar ileri sürmek değil, kayıp yaşayan topluluğun psikolojik dengesini yeniden tesis etmek ve sosyal bütünlüğü korumaktır. Bu işlevsel hat şamanizmden İslami törenlere büyük ölçüde değişmeden aktarılmıştır. Şamanın topluluk içindeki konumu da bu bağlamda dikkate değerdir. Şaman yalnızca ruhlarla iletişim kuran bir figür değil, aynı zamanda sosyal düzeni muhafaza eden, kriz anlarında yönlendirici rol üstlenen bir otoritedir. Antropolojik literatürde bu rolün İslam toplumlarında mürşit, şeyh ya da dini lider figürüyle ikame edildiği belirtilmektedir. Biçim değişmiş ancak liderliğin sosyal ve psikolojik işlevi korunmuştur. Bu bulguların hiçbiri İslam'ın teolojik özünü şamanizme indirgeme iddiası taşımamaktadır. Antropoloji bu meseleye normatif ya da ideolojik bir perspektiften değil, ampirik bir bakış açısından yaklaşır. Temel mesele, dinlerin somut toplumlarda yayılırken mevcut kültürel yapılarla etkileşime girmesi ve bu etkileşim sonucunda yeni, sentezlenmiş biçimlerin ortaya çıkmasıdır. Türk topluluklarında şamanik unsurların İslam bünyesinde yaşamaya devam etmesi, bu genel kültürel mekanizmanın somut bir örneğini teşkil eder. Şimdi şamanizmin dönüşümüne geçelim. Şamanizm neden özgün niteliğini yitirdi ve hangi dini inançların temelini oluşturdu? Tarihsel süreçler ve kültürel etkileşimler bu eski inancın izlerini günümüz dinlerinde nasıl bıraktığını ortaya koyuyor. Şamanizmin özgün niteliğini yitirmesi yalnızca zamanın akışıyla gerçekleşen pasif bir yok oluş süreci değildir. Antropoloji ve dinler tarihi bu dönüşümü belirli tarihsel, toplumsal ve kültürel değişimlerin doğrudan sonucu olarak açıklar. Şamanizm ilk aşamada avcı toplayıcı ve erken yarı göçebe toplulukların ihtiyaçlarına uygun biçimde ortaya çıkmıştır. Bu topluluklarda yazılı hukuk sistemleri, kurumsallaşmış dinler ya da merkezi siyasal otoriteler bulunmamaktaydı. Böyle bir toplumsal bağlamda şaman, aynı anda şifacı, kozmik düzenle iletişim kuran aracı, psikolojik denge sağlayıcı ve kolektif belleğin taşıyıcısı olarak işlev görmekteydi. Ancak insan toplumları giderek karmaşıklaştıkça bu çok işlevli model aşamalı olarak etkinliğini kaybetmeye başlamıştır. İsveçli antropolog Åke Hutkrantz, Rumen dinler tarihçisi Mircea Eliade ve Amerikalı araştırmacı Michael James Winkelmann, ilk merkezi devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte dini faaliyetlerin bireysel uygulayıcılardan alınarak kurumsal yapıların denetimine girdiğini vurgularlar. Rahiplik sınıfının oluşması, ritüellerin standartlaştırılmasına, dini bilginin kodlanmasına ve kolektif ibadet biçimlerinin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Şamanın temel gücünü oluşturan bireysel trans deneyimleri ve kişisel vizyonlar bu yeni düzen için denetlenemez ve potansiyel olarak tehditkar kabul edilmiştir. Bu nedenle şaman figürü zamanla siyasal ve toplumsal merkezin dışına itilmiş, bazı durumlarda ise büyücü, hurafeci ya da marjinal bir karakter olarak damgalanmıştır. Norveçli araştırmacı Håkan Ritving bu süreci şamanik işlevin sosyokültürel marjinalleşmesi olarak tanımlar. Bu dönüşümle eş zamanlı olarak ekonomik yapının değişmesi de şamanizmin özünü derinden etkilemiştir. Tarımın gelişmesi ve üretimin görece istikrara kavuşmasıyla birlikte toplulukların avın başarısı, hava koşulları ya da hastalıklar için sürekli doğaüstü müdahalelere duyduğu ihtiyaç azalmıştır. Toplumsal ve tıbbi işlevler giderek devlet kurumlarının ve resmi dini yapıların kontrolüne geçmiştir.
Topluluğun kozmik ve ruhsal dengesini koruma görevi ise bireysel şamanik ritüellerden çıkarak kolektif ve normatif ibadet biçimleriyle ikame edilmiştir. Fransız arkeolog Henri Paul Frankfurt ile Amerikalı tarihçi Andrei Alexeyevich Znamensky bu aşamada şamanizmin bütünüyle ortadan kalkmadığını, aksine simgesel katmanlara çekilerek yeni dini sistemlerin bünyesinde varlığını sürdürdüğünü özellikle vurgularlar. Şamanizm bireysel uygulama sistemi olarak zayıflamış olsa da onun temel düşünsel unsurları daha sonra ortaya çıkan karmaşık dini inançların temelinde kalıcı izler bırakmıştır. Ruhun bedenden ayrılması ve metafizik yolculuk fikri Hristiyan mistisizminde, tasavvuf geleneğinde ve Hint dini felsefi sistemlerinde yaşamaya devam etmiştir. Şamanik şifa ve kurban ritüelleri İslam, Hinduizm ve diğer büyük dinlerde dua, adak ve kolektif dengeyi yeniden tesis etmeye yönelik ritüel pratiklere dönüşmüştür. Kozmosla ilişkiyi simgeleyen dünya ağacı, kutsal dağ ve merkez fikri ise birçok kültürde kutsal mekan anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Müzik, ritim ve bedensel hareket yoluyla transa geçiş teknikleri ilerleyen dönemlerde dini ayinlerin, mistik zikirlerin ve performatif sanat biçimlerinin temel unsurları haline gelmiştir. Mircea Eliade ve Michael James Winkelmann özellikle şunu vurgular. Şamanizmin tarihsel önemi onun başlı başına bir din olmasında değil, işlevsel bir model olarak insan düşüncesini şekillendirmesinde yatar. Şamanizm, insanın denetim dışı görünen gerçeklik karşısında psikolojik bir denge kurma çabasının erken ve sistematik bir ifadesidir. Tarih boyunca bu ihtiyaç ortadan kalkmamış, yalnızca ifade biçimi değişmiştir. Şamanın yerini rahip, mürşit, keşiş ve dini liderler almış, transın yerini dua, zikir ve meditasyon pratikleri doldurmuş, bireysel vizyonlar ise kurumsallaşmış doktrinlerle ikame edilmiştir. Bu bağlamda şamanizmin özgün niteliğini yitirmesi, onun tamamen yok olması anlamına gelmez. Şamanizm ilk biçimiyle tarih sahnesinden çekilmiş ancak insan kültürünün derin katmanlarında varlığını sürdürerek daha karmaşık dini sistemlerin ideolojik ve ritüel temellerinin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Şimdi teist eleştirilerine geçelim. Teist argümanlar ne kadar sağlam ve hangi noktalarda eleştiriye açık? Felsefi ve mantıksal analizler bu görüşlerin zayıf ve tartışmalı yönlerini ortaya koyuyor. Şamanizm konusunda teist yaklaşımlar tarafından ileri sürülen eleştiriler çoğu zaman bilimsel bir çözümleme düzeyinde değil, yorumlayıcı ve normatif bir çerçevede şekillenmektedir. Bu eleştirilerin temel mantığı iki ana iddia etrafında toplanır. Şamanizmin ya saf, ilkel ve anlamsız ritüeller bütünü olarak sunulması ya da farklı toplumlarda paralel biçimde ortaya çıkmasının ilahi bir planın bulunmadığına dair bir argüman olarak kullanılması. Oysa modern antropoloji, dinler tarihi ve bilişsel bilimler bu iki yaklaşımın da metodolojik açıdan ciddi sorunlar barındırdığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Amerikalı antropolog Michael James Winkelmann, İsveçli araştırmacı Åke Houtkrantz ve Rumen dinler tarihçisi Mircea Eliade, şamanizmin ilkel ya da saf ritüel olarak nitelendirilmesinin bilimsel kategorilerin hatalı kullanımı olduğunu özellikle vurgularlar. Şamanizm ne rastlantısal folklor unsurlarından ibarettir ne de mantıksız davranışlar yığınıdır. Aksine tarihsel, arkeolojik ve etnografik verilerle belgelenmiş, gerçek pratiklerden oluşan bir sistemdir. Sibirya ve Orta Asya'ya ait mağara resimleri, Amazon havzasında gözlemlenen ayinler ve Afrika'daki trans temelli şifa ritüelleri, şamanizmin belirli zaman ve mekanlarda icra edildiğini ve somut toplumsal sonuçlar ürettiğini açıkça göstermektedir. Bu veriler şamanizmin soyut bir inanç kurgusu değil, işleyen bir kültürel mekanizma olduğunu ortaya koyar. Bilişsel antropoloji bu noktada teist eleştirilere daha temel ve doğrudan bir yanıt sunar. Michael James Winkelmann ve Holger Sitke, şamanik trans durumlarının beyinde ölçülebilir nörofizyolojik değişimlerle birlikte ortaya çıktığını göstermiştir. Ritmik sesler, tekrarlanan hareketler ve kontrollü nefes teknikleri, limbik sistem, beyin sapı ve prefrontal korteks arasında senkronize bir sinirsel etkinlik oluşturur. Bu deneyimler hayal, yanılsama ya da aldanma olarak tanımlanamaz. Bunlar insan beyninin doğal potansiyellerinin kültürel olarak yönlendirilmiş kullanımlarıdır. Dolayısıyla şamanizm ne irrasyoneldir ne de bilimsel açıklamanın dışında yer alır.
Şamanizmin farklı kıtalarda ve birbirinden bağımsız toplumlarda paralel biçimde ortaya çıkması da teist argümanların aksine bilimsel açıdan son derece anlaşılır bir olgudur. Antropolojide bu durum yakınsak kültürel adaptasyon olarak tanımlanır. İnsan toplulukları benzer ekolojik risklerle, hastalıklarla, ölüm olgularıyla, doğal afetlerle ve yoğun psikolojik streslerle karşılaştıklarında benzer ritüel ve simgesel çözüm mekanizmaları geliştirirler. Norveç'te araştırmacı Håkan Rydving ile Fransız etnolog Robert Hamayon, bu paralelliğin metafizik bir planın kanıtı değil, insan bilincinin ve toplumsal davranış kalıplarının yapısal benzerliğinin sonucu olduğunu ortaya koyarlar. Teist yaklaşımların sıkça dile getirdiği, eğer ilahi bir hakikat varsa neden bu kadar farklı biçim ortaya çıkmıştır sorusu da bilimsel açıdan doğru kurulmuş bir soru değildir. Çünkü antropoloji dinleri birer hakikat iddiası sistemi olarak değil, işlevsel kültürel mekanizmalar olarak inceler. Holger Sitki bu noktada açıkça belirtir. Şamanizmin varlığı, Tanrı'nın varlığına ya da yokluğuna dair herhangi bir kanıt sunmaz. Şamanizm, insanın sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yanıt veren adaptif bir davranış modelidir. Ne daha fazlası ne de daha azı. Şamanizmin yerine getirdiği işlevler, kolektif travmanın işlenmesi, korku ve belirsizliğin yönetilmesi, topluluk içi ruhsal dengenin korunması, daha sonraki kurumsal dinlerde farklı biçimler altında varlığını sürdürmüştür. Bu süreklilik, şamanizmin anlamsız bir ritüel bütünü değil, işlevsel bir sistem olduğunu açıkça göstermektedir. Mircea Eliade bu süreci erken dönem ritüel teknolojilerin zamanla sembolik ve teolojik yapılara dönüşmesi olarak tanımlar. Biçim değişse bile bu yapıların psikolojik ve toplumsal özü değişmemektedir. Bu nedenle teist eleştiriler şamanizmi bilimsel analiz bağlamından çıkararak metafizik bir polemik alanına taşımaktadır. Oysa mevcut ampirik veriler şamanizmin tarihsel ve kültürel bir gerçeklik olduğunu, ölçülebilir sosyal ve psikolojik işlevler üstlendiğini ve paralel biçimde ortaya çıkmasının insan bilincinin doğal özelliklerinden kaynaklandığını göstermektedir. Bilimsel yaklaşım açısından bu veriler fazlasıyla yeterlidir. Teist yorumlar ise bilimsel bir çürütme değil, yalnızca alternatif bir okuma biçimi olarak kalmaktadır. Sonuç olarak şamanizm ne romantik bir mit ne de geçmişin unutulmuş inançlarıdır. Aksine farklı coğrafyalarda ve kültürlerde aynı sosyal ve psikolojik işlevleri yerine getiren, gözlemlenebilir ve belgelenmiş evrensel bir kültürel fenomendir. Modern İbrahimi dinlerde, özellikle İslam'ın Türk kültürel ortamında görülen şamanik katmanlar, gizli bir sır ya da spekülatif bir iddia değil. Saha araştırmaları, karşılaştırmalı analizler ve tarihsel etnografik verilerle doğrulanmış bir kültürel süreklilik örneğidir. Şamanizm burada geçmişten günümüze dönüşerek yaşayan, yeni dini çerçeveye uyum sağlayan ve işlevsel özünü koruyan bir pratik olarak varlığını sürdürmektedir. Özetle, şamanizm ne dinlere karşı bir argüman ne de herhangi bir dini doğrulayan kanıttır. O, insan kültürünün erken evrelerinde ortaya çıkmış, ölçülebilir, açıklanabilir ve tarihsel olarak izlenebilir temel bir kültürel fenomendir. Bilimsel açıdan bakıldığında şamanizm bize insanın kaosu yönetme, sosyal dengeyi sağlama ve toplumsal psikolojiyi düzenleme çabasını gösteren erken ve evrensel bir mekanizma olarak var olduğunu kanıtlar.